Herkese merhaba, ben Zeynep. Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yakadan başlayan tığ işi üçgen şal modeli anlatacağım arkadaşlar. Yapımı gerçekten çok kolay ve hızlı ilerliyor. Çok da şık oldu. Şöyle sizlere göstereyim. Yeni başlayan arkadaşlarımız için adım adım anlatacağım tüm detaylarını. Hemen şöyle bakalım. Şalımıza buradan başlayacağız ve giderek artırma yapacağız. Bu orta kısım düz ilerlerken yanlarda artırmalarımız olacak sağda ve solda. Yapımı çok basit. Tabi sizler bunu dilerseniz çeyizlik iplerle yapabilir ya da farklı mevsimlik iplerle de yapabilirsiniz. Batik iplerle de çok spor ve güzel şık olacaktır. Hemen ipimi göstererek bilgiyle başlayalım. Ben dediğim gibi çeyizlik bir ip kullandım. Hemen markasını da göstereyim. Belki aynı iple yapmak isteyen arkadaşlarım olabilir. Tığ numarası 3 milim bir tığ kullandım. Trabzanlardan oluştuğu için tığ numaranız ince olduğunda daha sert olacaktır. O yüzden tığ numarası kalın olması da biraz önemli. Şimdi dilerseniz tüm detaylarıyla videomuza geçelim. Sizlere yine nasıl boyutunu ayarlamanız gerektiğini de videomun içerisinde anlatacağım. Evet, şimdi dilerseniz hemen model anlatımına başlayalım. Evet, bismillah diyelim ve hemen başlayalım. Şalımıza yakadan başlıyoruz arkadaşlar. Tekrar hatırlatmak istedim. Şimdi burada 7 tane zincir yapalım. İpimi bir kere sarıyorum. İlk zincirime batarak ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 3 zincir. Üstüne aldım. Yine aynı noktaya batarak yine ikili trabzan yapıyorum. Beş zincir çevirdim. Şimdi ilk boşluğun içerisine 4 tane ikili trabzan yapalım. Üç zincir üzerine aldım ve tam ortadaki trabzanın tepesine batarak ikili trabzan yapalım. Üç zincir üzerine alıyorum. Boşluğun içerisine 4 tane yan yana ikili trabzan yapıyorum. Üç zincir üzerine aldım. Buradaki zincirimin içine batarak 2 taneyi bırakıyorum. Şuraya batıyorum. İkili trabzan yapıyorum ve ilk sıramızı kurmuş olduk. Şöyle hemen tutarak göstereceğim. Şöyle tutayım. Devam edelim. 6 tane zincir yapalım. Çevirdim. İlk boşluğun içerisine sık iğne. Üç zincir. Bu boşluğa sık iğne. Burada kastırma yapıyorsa 4 zincir de yapabilirsiniz. Zincirleri fazla sıkı yapmıyorum ben arkadaşlar. 3 zincir. Yine ortadaki trabzanın tepesine ikili trabzan. 3 zincir. Boşluğa sık iğne. 3 zincir ve bu kısma sık iğne. 3 zincir üzerine aldım. Yine burada 2 tane zincir atlayarak 3. zincire batıyorum. Ve ikili trabzan yaparak buradaki zincir sırasını da bitiriyorum. Desenimiz 2 sıradan oluşmakta. Birinci sırasında trabzan, ikinci sırasında zincirlerden.
Şimdi tekrar trabzanla devam edeceğiz. Desenimizi tekrar edeceğiz. Ve her sırada bu trabzan grupları artacak. Trabzan gruplarını yaparken 5 zincir yapalım. Burada başlangıcım 5 zincir. Buradaki sık iğne zincir yaptığım yerde 6 ile başlıyorum bu köşede. 5 zincirimi yaptım, üstüne aldım. İlk boşluğa 4 tane ikili trabzan yapalım. Üç zincir. Bir sonraki boşluğun içerisine sık iğne. 3 zincir. Üzerine aldım. Boşluğun içerisine 4 tane ikili trabzan. Üç zincir. Üstüne aldım. Yine trabzanın üstüne batarak ikili trabzan yapıyorum. Ve şu anda yarıya kadar yapmış oldum. Yani desenimizin yarısı bu taraftan genişleyecek. Yarısı da bu taraftan genişleyecek. Bakın 1, 2'ye arttı. Yani artırma yaptım. Her sırada bu böyle tek tek artacak. Evet, devam edelim. Yine 3 zincir yapıyorum. Üstüne aldım. İlk boşluğun içerisine 4 tane ikili trabzanımızı yapalım. Üç zincir. Buradaki boşluğa sık iğne. 3 zincir. Yine bu sondayım. Sonda da burada bir boşluğum var biliyorsunuz. Bu boşluğun içerisine de artırma yapalım. Yani 4 tane ikili trabzan. Burada tekrar 3 zincir yapıp üzerine alıyorum ve şuradaki zincire batarak muhakkak artırma boşluğu yapıyorum ki bir sonraki sırada burası bize artırma imkanı sağlayacak. Ve sıramı bitirdim. Bakın modelimizin sağ ve sol kenarı bir tane olan desenimiz bir sonraki sırada ikiye arttı. Şimdi burada zincir sıramızı yaptıktan sonra tekrar 3'e artıracağız. Hemen başlayalım. Zincir sırasında 6 zincir yaparak başlıyoruz. Çevirdim. İlk boşluğa sık iğne. 3 zincir. Boşluğa sık iğne. 3 zincir sık iğne. Boşluğa sık iğne. Burada da yine 3 zincir. Bu trabzanın tepesine ikili trabzan. Bakın burası düz bir şekilde devam edecek. Tekrar 3 zincir. Sık iğne. 3 zincir sık iğne, devam ediyorum sona kadar. Burada da yine artırma yapmalıyım. 3 zincir. Burada da ikili trabzan yapıyorum ve sıramı tamamladım. Devam edelim. 5 zincir ve çevirdim. Artık kendini tekrar edecek. Sadece başlangıcı göstereceğim. İlk boşluğa 4 tane ikili trabzan, 3 zincir,
ve sık iğne. Üç zincir 4 trabzan şeklinde uç kısma kadar devam edelim. Bu boşluğa da yapıyoruz trabzan. Tekrar 3 zincir. Ortada ne yapıyoruz? İkili trabzanımızı muhakkak yapıyoruz. Tepesine batarak ikili trabzan. Şu an şalımızın bir kenarını, yani sağ tarafını tamamladık. Ne yaptık? Desenlerimizde artırma oldu. Şöyle hemen göstereyim. Birken 2 idi. Şimdi 3'e arttı. Bu kenarda da aynısını yapacağız. Buraya, buraya ve son çıkışa trabzanlarımızı yapacağız. Şimdi burayı tamamlayalım. Ben son kenarı yine göstereceğim arkadaşlar. Evet, buradaki grupları tamamladım. Sondayım. Sonda yine bitirirken muhakkak artırma yapıyorum. Onun için 3 tane zincir üzerine aldım ve yine burada zincirime batarak ikili trabzan yapıyorum ve burada bir artırma boşluğu elde ediyorum. Şöyle sizlere yine göstereyim arkadaşlar. Oldukça kolay ve çok hızlı ilerliyor. Elinizi fazla sıkı tutmadan trabzanları uzun bir şekilde çekerek yaparsanız çabuk da üreyecek, çabuk büyüyecek bir model. Çok güzel gerçekten. Her türlü ip de yakışacağını düşünüyorum. 6 tane zincir çektim. Çünkü sık iğne sırası yapacağım. Yani önce yuvalarımızı kuracağız. 3 zincir devam ediyorum. Sık iğne. Batik iplerle de çok güzel olabilir arkadaşlar bu model. Gerçekten spor olarak kullanmak isteyenler batik ipleri de tercih edebilirler. Şuraya sık iğne, yani bu şekilde önce yuvalarımızı 3 zincir sık iğne şeklinde oluşturup bir sonraki sırada da trabzan gruplarını yapacağız. İstediğimiz genişliğe gelene kadar devam edeceğiz. Bu ortada yine trabzanımızı yapıyoruz. Büyüklüğünü üstünüzde deneyerek karar verebilirsiniz arkadaşlar. Yakadan başlamalı bir model olduğu için yaka kısmı daha geniş ilerleyecek. Boy kısmı çok fazla ilerlemeyecek. O yüzden sürekli üzerinizde denediğinizde istediğiniz ölçüye geldiğinde sonlandırabilirsiniz. Yine burayın başlangıcını da gösterip sizlere kenarda nasıl bir uygulama yapmak isterseniz onu anlatacağım. İki alternatifi var. Burayı tamamlayalım. Yine sondayım. Artırmamı muhakkak yapıyorum. 3 zincir trabzan. Burayı bitirdim. 5 zincir döndürdüm ve yine gruplarımı yapmaya başlıyorum. Aynı şeyleri tekrar ettiğim için hızlı yapıyorum. Sadece mantığını gösterip yeni başlayan arkadaşlarım karıştırmadan yapsınlar istediğim için aslında desenimiz ortaya çıktı. Evet. Ben bu sırayı da tamamlayıp sizlere göstereceğim arkadaşlar. Evet, orta kısma kadar devam ettim. Burada da desen sayım 4'e çıktı. Artırma yapmış oldum. Aynı şekilde sol kenarda devam edecek. Bir üst sırada da yine zincir sırasını yapıp sonra desen sayısını 5'e artıracaksınız. Hemen yine büyük model üstünden size şöyle göstermek istiyorum. Bakın şöyle şu kısımdan bakarsak şöyle. Bakın buradan artırma yaparak istediğiniz genişliğe gelene kadar devam edin.
Bizim için önemli olan şu boyu arkadaşlar. Bunu omuzunuza taktığınızda yakadan başladığı için şu boy sizin istediğiniz ebatta geldiğinde sonlandırabilirsiniz. Bu yaka kısmı daha geniş ilerleyen bir model. Bunu da hemen belirtmek istiyorum. Bakın bu şekilde. Kenar olarak ise bu şekilde de bırakabilirsiniz. Yani trabzan sırasını yaptığınızda oldukça güzel oluyor. Bu şekilde bitebilir. Ya da zincir sırasını yaptıktan sonra bitirip uçlarına, zincirlerin uç kısımlarına, yani şu kısımlara püskül yapabilirsiniz. O şekilde de güzel olacaktır. Şu son sıraya da sık iğne gitmenizi tavsiye ederim baştan sona kadar. Daha muntazam gözükecektir. Evet, bugünlük benden bu kadar. Umarım faydalı ve güzel bir video olmuştur. Memnun kalmışsınızdır. YouTube kanalımdaki diğer oynatma listelerimde olan şal modellerini buraya ekliyorum. Onlara da göz atarsanız sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olmak ücretsiz. Bildirimleri de açarsanız tüm yapmış olduğum güncel videolardan ücretsiz bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.